Herkese merhaba, üroloji uzmanı Ömer Erdem Akkaya. Bugün anlatacağımız konu peniste üşüme ve uyuşma hissi. Genellikle çok aslında sinir bozucu bir şikayet ve hastaların çoğu bize geldiği zaman uzun zamandan beri bu şikayetin olduğunu söylüyor. Kimi hastada başka şikayetler de eşlik edebiliyor. En çok neden olan sebeplere baktığımız zaman diyabetik nöropati dediğimiz, yani kontrolsüz şeker hastalığının meydana getirdiği sinirlerdeki, nöronlardaki hasar neden olduğunu söylemek lazım. Şeker hastalığı sadece sinirlerde değil, damarlarda, mikrovasküler dolaşımda, yani dokuya yakın kan dolaşımında da hasar yaratabildiği için bu şikayetleri yaratabiliyor. O hastalarda başka şikayetler de eşlik ediyor. Nedir bunlar? Mesela bacak arasında uyuşma, batma, ayaklarda iğne batması gibi şikayetler de hastalarda buna eşlik edebiliyor. Bazen hasta bu şikayetle geliyor bize. Biz şeker hastalığından önce hastaya bu şikayetle geldiği zaman şeker hastalığı tanısını bile koymuş olabiliyoruz hastalarda. Sinir sıkışması olabiliyor. O bölgeye giden sinirlerde mesela pudental sinir dediğimiz o bölgenin duyu hissini alan sinirde sıkışma olabiliyor. Pudental sinir tuzağı deniliyor buna. Bununla beraber gene bisikletçilerde bu tür durumlar olabiliyor. Dar bir seleye oturdukları için uzun süre bu problemleri yaşayabiliyorlar. Onun dışında o bölgeye giden damarlarda eğer daralma varsa, o bölgenin kanlanması bozuluyorsa gene bu da şikayet sebebi olabilir. Bazen bazı ilaçlar, nörolojik ilaçlar ya da psikiyatri ilaçları buna sebep olabilir. Beyinle ilgili hastalıklar, mesela multiple skleroz, merkezi sinir sistem hastalığı buna sebep olabilir. Aşırı derecede mastürbasyon yapmak bazen ondan kaynaklı olabilir. Bazen de düşük testosteron, yani testosteronun düşük olması penisin dokusunun hem kanlanmasını hem de yenilenmesini bozduğu için düşük testosteron da buna sebep olabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar, o bölgede yara bere yapabilir, o bölgenin duyusu gene bozulabilir. Onun dışında son dönemde biz Covid enfeksiyonunun sonrasında ya da Covid geçirenlerde ya da Covid aşısı olanlarda da bazen bu şikayetlerle bize geldiğini görmekteyiz. Hastaları çok geniş bir spektrumda birçok branşla beraber değerlendirmek gerekiyor. Hastanın durumunun tanısına gitmek için birçok test yapılabiliyor hastalarda. Ama şunu söylemek lazım. Diyabeti varsa tanısını koymak kolay. Ya da damar darlığı varsa bir anjiyografi yaparak o bölgeye giden kanlanmanın değerlendirmesine bakmak mümkün. Onun dışında pudental sinir sıkışması gibi bir durum varsa birçok test yapılabiliyor ama aslında pudental sinir sıkışmasının tanısını koymak hakikaten çok zor. Ameliyatı yapılabiliyor ama çok sınırlı sayıda hastaya yapılan ve çok sınırlı cerrahın yaptığı bir ameliyat kimi zaman çok güzel sonuçlar verirken kimi zaman da hiçbir sonuç vermeyebiliyor hastada. Dediğim gibi hastaya nöral terapi, ozon terapisi, fitoterapi gibi birçok tedavi seçeneğinin içine sokabiliyoruz hastayı. Genel olarak peniste üşüme ve uyuşma şikayeti bu şekilde. Yani dediğim gibi hastaya çok geniş bir çerçeveden bakmak gerekiyor. Dinlediğiniz için teşekkürler, saygılarımla.